Anneannenizin yarım kalan aşkı neden sizin evliliğinizi bitiriyor? Hiç düşünmüş müydünüz? Oysa biz biliyoruz ki yaşadığın o kör düğümler her zaman sadece sana ait değildir. Senin sisteminde anneannenden kalan o eski tozlu arşiv açılmıştır. Gerçek değişim düzeltmeye çalışmakla değil, görmekle, farkındalıkla başlar. Ben burada kime ait bir hikayeyi tamamlıyorum? Bu yoğun duygu gerçekten sadece bana mı ait? Yoksa bir yerden mi hatırlıyorum? Sistemin kilidini açan tek anahtardır. Senin acını anlıyorum ama bu senin hikayendi. Ben kendi hikayemi yazmayı seçiyorum diyebilmeliyiz. Frekans değişir. Frekans değiştiğinde o anneannenden kalan yarım aşkın gölgesi evliliğin üzerinden çekilir ve gider. Merhaba. Anneannenizin yarım kalan aşkı neden sizin evliliğinizi bitiriyor? Hiç düşünmüş müydünüz? Konuşalım mı bunu? İnsan hayatında tekrarlanan döngülerin nedenini sorduğunda cevabı hep çok yakınlarda arar. Benim yanlış seçimim, benim karakterim, benim şanssızlığım. Siz de demişsinizdir böyle şeyler. Oysa biz biliyoruz ki yaşadığın o kör düğümler her zaman sadece sana ait değildir. Çünkü bizler sadece fiziksel bir beden içinde değil, devasal bir duygusal mirasın ve bir kuantum aktarımının ağının içinde doğarız. Psikoloji der ki, duygusal tepkilerimizin ve ilişki dinamiklerimizin %15'i %20 kuşaklar arası aktarımdır. Ama biz kuantum alanda biliyoruz ki bu bağlar çok daha derindir. Sen sadece göz rengini devralmazsın. O da genelde göz renkleri de artık değişiyor. Anneannenizin söyleyemediği o elvedayı, dedenin yutkunup içine attığı o öfkeyi, o evde hiç konuşulmayan o büyük yasın, üzüntünün, acının frekansında devralırsın. Duygu ölmez. Sadece form değiştirir ve aktarılır. Aile sisteminde yaşanmış ama tamamlanmamış her duygu sistemde açık bir dosya olarak kalır. Sessiz kalmış acılar, ifade edilmemiş aşklar, yarım bırakılmış bağlar, tutulmamış sözler, yeminler. Bunlar yok olup gitmez. Çünkü bir duygu yaşanmadığında değil, ancak tamamlandığında kuantum alanda kapanır. Düşün, bir anneanne var, gençliğinde çok güçlü bir bağ kurmuş ama o aşk yarım kalmış. Şartlar olmaz demiş. O duygu bir sır gibi gömülmüş. Başka bir evlilik yapılmış, çocuklar büyütülmüş, hayat sürmüş, gitmiş. Hatta bitmiş. Hatta bitmiş. Dışarıdan bakınca hikaye bitmiş gibi görünüyor değil mi? Ama içeride kuantum alanda o dosya hala açık. Çünkü zihin ve sistem bütünlük istiyor. Tamamlanmamış olan her şey tamamlanmak için ev sahibi arıyor. İşte o ev sahibi de sensin. Sen kendi hayatını yaşadığını sanırken aslında senden 2 kuşak, 3 kuşak hatta 10 kuşak önce de başlamış bir cümlenin sonuna nokta koymaya çalışıyor olabilirsin. Kuantum dolanıkla atalardan gelen aktarımdan bahsediyorum. Bunlar senin değil, atanın duygusunda yaşamaktadır. Bu durum genelde çok sinsi çalışır. İlişkin harikadır, sevgi vardır ama bir anda o anlam veremediğin mesafe araya girer. İçinde sebepsiz bir sıkışma başlar ya da sevgili eşin bir anda erişilmez bir hale gelir. Farklı insanlar, farklı şehirler ama hep aynı yarım kalmışlık duygusu. Sen bir tartışma yaşarsın, o verdiğin tepki o olayın çok üzerindedir. Neden? Çünkü o an sadece eşine kızmıyorsundur. Sistemdeki o eski kayda, o hiç bağırılmamış, bastırılmamış isyana da haykırıyorsundur. Eşin bunu anlamaz. Çünkü o sadece şimdidedir. Senin sisteminde anneannenden kalan o eski tozlu arşiv açılmıştır. Evet, işte bu yüzdendir ki hep aynı döngüde hapsoluruz. Çünkü insan kendini suçlar. Ben ilişki yürütemiyorum. Benim bağlanma problemim var. Hayır, bazen mesele senin yetersizliğin değildir. Senin içindeki o tanıdık frekanstır. Zihin her zaman tanıdık alana yönelir. Çünkü tanıdık olan acıda olsa, üzüntüde olsa
dert de olsa güvenli hissettirir. Çünkü tanıdık olanı biliriz. İçimizde o yarım kalmışlık kaydı aktifse zihin gider. O kayda uygun seni yarım bırakacak partnerleri seçersin. Bu bir seçim değil, kuantumda bir eşleşmedir. Özellikle evlilik gibi derin bağ alanlarında bu kayıtlar bir canavar şeklinde uyanır. Çünkü yüzeydeyken bu sesler duyulmaz ama bağ derinleştiğinde iki kişi değil, iki kocaman ailenin sistemi karşı karşıya gelir. Bu bir kader değildir. Aslında bu bir döngüyü kapatma halidir. Tamamlanmamış olan senin aracılığınla görünür hale gelip artık evet, özgürleşmek istiyordur. Gerçek değişim düzeltmeye çalışmakla değil, görmekle, farkındalıkla başlar. Şu soruları kendine sorma cesaretini gösterdiğinde sistem gerçekten çözülecektir. Ben burada kime ait bir hikayeyi tamamlıyorum? Bu yoğun duygu gerçekten sadece bana mı ait yoksa bir yerden mi hatırlıyorum? Şu an yaşadığım bu zorluk ailemde kimin yarım kalmış hikayesi? Farkındalık. Sistemin kilidini açan tek anahtardır. Yani gözlemci yeteneğini kullanmalısın. Çünkü insan gördüğü şeyi yönetebilir, görmediği geçmişinin kölesi olarak kalır ve bu müebbet hapistir. Dönüştüren olmak büyük bir döngüyü kırmak, gelecek nesillere vereceğin en tarifsiz güzellikte bir hediye ve muhteşem bir mirastır. Bu döngüyü kırmak geçmişi silmek değildir. Geçmişle kurduğun kuantum ilişkiyi değiştirmektir. O duyguyu yok saymak yerine o duyguyu onurlandırmak, seni görüyorum, senin acını anlıyorum ama bu senin hikayendi. Ben kendi hikayemi yazmayı seçiyorum diyebilmektir. Fark edilmediği sürece tekrar eder. Ama sen onu fark ettiğin an fark sadece taşıyan değil, o karmayı dönüştüren ulu bir bilince de dönüşür. İçinde taşıdığın o ağır yükler sana ait olmayabilir ama onları bırakma gücü tamamen sana aittir. Mesele ben neden böyleyim acizliğinden çıkıp bu bana neyi anlatıyor bilgiliğine geçmektir. Soru değiştiğinde evet, frekans değişir. Frekans değiştiğinde o anneannenden kalan yarım aşkın gölgesi evliliğin üzerinden çekilir ve gider. Muhteşem bir şey değil mi? Kendi hayatını, kendi seçimlerini, kendi dengeni yaşamaya başlarsın. O ilişkide kendini gerçekten ait hissedersin. Çünkü biz tamız, çünkü biz biriz ve biz uyanmayı seçtiğimizde 7 kuşak, 10 kuşak, 13 kuşak bayağı bağlıyız. Tüm o gerimiz gelecek nesillerde bizimle birlikte özgürleşir. Evet, atalardan gelen aktarım doğrudur. Atalarımızdan aldığımız aktarımlarla kendimize yeni dosyalar açarız. Amacımız olmaktır. Bu dünyada en iyi olanlardan olmak için de bunu yaparız. Haydi gelin dosyaları açalım ve bir liderlik yapıp gelecek nesillere o dosyaları emanet etmeyelim. Şebnem Tacıkut'u abone oluyoruz, bildirimleri açıyoruz ve onu destekliyoruz. Yorumlarda da böyle hissedenler yazsın. Ben bakacağım yorumlara. Ama isterseniz bireysel danışmanlıklarda bunları çözebiliriz. Ben de yapabilirim, ekibim de yapabilir. Hangimizden, hangi hocamdan ya da benden isterseniz buradayım. Birlikte başarabiliriz. Birlikte başarabiliriz. Birlikte başarabiliriz. Görüşürüz.